Foton, ışığın en küçük enerji paketidir. Bu foton geçmişte ne yaptı? Tek bir yoldan mı geçti? Yoksa aynı anda birden fazla olasılık gibi mi davrandı? John Archibald Wheeler'ın gecikmeli seçim deneyi tam olarak bu soruyu sorar. Normal dünyada geçmiş sabittir. Bir top sağdan gittiyse sağdan gitmiştir. Soldan gittiyse soldan gitmiştir. Biz sonradan baksak da bu değişmez. Ama kuantum dünyasında durum gariptir. Burada bir foton bazen parçacık gibi davranır. Yani tek bir noktaya çarpar. Bazen de dalga gibi davranır. Yani olasılıkları yayılır ve birbirleriyle etkileşir. Bu etkileşime girişim denir. Girişim olduğunda ekranda çizgili bir desen oluşur. Bu desen bize şunu söyler. Foton sadece tek bir küçük bilye gibi davranmamıştır. Bir dalga gibi olasılıklar üretmiştir. Ama fotonun hangi yoldan geçtiğini ölçersek işler değişir. Hangi yoldan geçti bilgisini elde edersek girişim deseni kaybolur. Foton artık parçacık gibi görünür. Wheeler'ın büyük sorusu şuydu. Ya bu ölçüm kararını foton yola çıktıktan sonra verirsek? Yani foton düzeneğin içinden geçmiş olsun. Biz en sonda karar verelim. Onu dalga gibi mi ölçeceğiz yoksa parçacık gibi mi ölçeceğiz? Deneyin şaşırtıcı tarafı burada başlar. Son ölçüm şekli, fotonun geçmişi hakkında ne söyleyebileceğimizi belirler. Bu, geçmiş gerçekten değişti demek değildir. Zaman geri sarılmaz. Foton geçmişte yeniden karar vermez. Ölçüm yapılmadan önce, fotonun klasik anlamda tek ve hazır bir geçmişi yoktur. Yani, kesin olarak şu yoldan geçti demek her zaman doğru değildir. Çünkü kuantum sistemlerde sonuç, ölçüm düzeniyle birlikte anlam kazanır. Wheeler bunu kozmik ölçekte de düşündü. Uzak bir kuasardan gelen ışığı hayal et. Kuasar, evrenin çok uzaklarında aşırı parlak bir gök cismidir. Bu ışık, milyarlarca yıl önce yola çıkmış olabilir. Yolda dev bir galaksinin kütle çekimi ışığı büker. Böylece ışık bize iki farklı yol üzerinden ulaşabilir. Biz ise dünyada bugün ölçüm yaparız. Soru şudur. Bu ışık milyarlarca yıl önce tek yoldan mı geldi? Yoksa iki yolun olasılığı birlikte mi vardı? Kuantum fiziğinin cevabı şudur. Bu sorunun cevabı, bugün nasıl ölçtüğümüze bağlıdır. 1999'da Yoon-ho Kim ve ekibi bu fikri kuantum silgi deneyiyle test etti. Bu deneyde iki bağlantılı foton üretildi. Buna dolaşıklık denir. Dolaşıklık, iki parçacığın sonuçlarının birbirine bağlı olmasıdır. Bir foton önce dedektöre gider. Diğer foton daha uzun bir yoldan ilerler. Sonra ikinci foton üzerinden bilgi korunur ya da silinir. Eğer hangi yol bilgisi korunursa girişim görünmez. Eğer bu bilgi silinirse veriler doğru şekilde eşleştirildiğinde girişim deseni ortaya çıkar. Bu deney geçmişe mesaj göndermez. Işıktan hızlı haberleşme sağlamaz. Nedenselliği doğrudan bozmaz. Ama çok derin bir şeyi gösterir. Kuantum dünyasında ne oldu sorusu tek başına basit değildir. Cevap neyi ölçtüğümüze bağlıdır. Wheeler'ın fikri bu yüzden güçlüdür. Geçmiş ancak bugündeki kayıtlarla fiziksel anlam kazanır. Yani kuantum dünyasında gerçeklik sadece orada duran hazır bir hikaye değildir. Ölçüm hangi hikayeyi anlamlı şekilde anlatabileceğimizi belirler. Geçmiş zaten tamamen yazılmış mıdır? Yoksa geçmiş ancak ölçümle kayda geçtiğinde mi fiziksel anlam kazanır?